Herkese merhabalar. Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içinde yumuşacık muhallebisiyle çok lezzetli ve yapımı çok pratik Karadeniz yöresine ait Laz böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Tencerenin içerisine 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, ve 1 dilim limon ekleyerek ocağa alalım. Kaynayana dek ara ara karıştıralım. Şerbetimiz kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynamaya bırakalım. Ve 15 dakikanın sonunda ocaktan alıp soğumaya bırakalım. Daha sonra tatlımızın muhallebisi için 1 litre sütü tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 adet yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı şeker, 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 2 tepeleme yemek kaşığı un ve 1 çimdik tuz ekleyip çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağa alalım. Kaynayana dek orta ateşte sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. Üzerine 1 paket vanilya ve 1 dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyip güzelce karıştıralım. (2-3 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alalım. Daha sonra muhallebimizi başka bir kabın içerisine alalım. Üzerini buzdolabı poşetiyle videoda gördüğünüz gibi kapatalım ki kabuk bağlamasın soğuma aşamasında. Bu şekilde soğumaya bırakalım. Daha sonra 150 gram tereyağını eritelim. Videoda gördüğünüz gibi bir çay süzgeci ile süzdürdüm ki üzerinin köpüklerini alabilmek için. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim.
Karıştırıp bir kenara alalım. Bakın videoda gördüğünüz gibi bir paket baklavalık yufkam var. Hazır baklavalık yufka. Pakette 27 yaprak yufka var. Ben 16 yaprak yufka kullanacağım. Fazlasını ayırdığım 16 yaprağını kullanacağım. Videoda gördüğünüz gibi orta kısmından ikiye bölüyorum. Ve bu şekilde 32 adet yufkam oluştu. Üzerini nemli bir bezle örtelim ki baklavalık yufka çok çabuk bir şekilde kuruyor biliyorsunuz. Kurumaması için örtmeyi ihmal etmeyelim. Dikdörtgen borcamın dibini yağlayalım. Daha önce eritmiş olduğumuz tereyağı ile. Her defasında üzerindeki bezi açarak bir adet yufka alalım. Borcamın taban kısmına yerleştirelim. Ve üzerini fırçayla her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. Üzerine tekrar ikinci yufkayı yerleştirelim. Aynı şekilde her tarafına gelecek şekilde yağlayalım. ...16 adet yufkayı bu şekilde her birinin arasını güzelce yağlayarak üst üste yerleştirelim. Ve son 16. yufkayı da yerleştirdim. Üzerini tekrardan güzelce yağlıyorum. Daha önce hazırladığımız muhallebimiz soğudu. Güzel bir karıştıralım. Ve yağlanmış olan yufkalarımızın üzerine yayalım. Güzelce yaydıktan sonra yine bakın yufkalarımızı mutlaka nemli bir bezle örtmeyi ihmal etmeyelim kurumaması için. Yine aynı şekilde kalan 16 adet yufkayı her birinin arasını tek tek yağlayarak üst üste yerleştirelim.
Ve son yufkamı da üzerine yerleştirdim. Kalan yağımızı tamamını üzerine dökelim. Dibindeki biriken beyaz kısmını ayıracağım yalnız. Bakın videoda gördüğünüz gibi üzerinden alıyorum yağını. Beyaz kısmını ayırdım. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde yayalım. Daha sonra keskin bir bıçakla dilimler halinde keselim. Bu arada tırtıklı bıçakla biraz daha kolay kesildi. Sizlere de tavsiye ederim. Kestikten sonra dilimlerim güzel gözükmesi için 2 adet tatlı kaşığı ile kenarlarını düzelttim. Daha sonra 180 derecelik ısınmış fırında orta gözün bir atrafına olacak şekilde fırına yerleştirelim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar üzeri nar gibi kızarana dek pişirelim. Ben yaklaşık 35 dakika kadar pişirdim ve fırından aldım. İlk sıcağı çıkana dek yaklaşık bir 5 dakika kadar bekleyelim. Daha sonra üzerine soğumuş olan şerbetimizi gezdirelim. Yani tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olmalı. Bir 15-20 dakika kadar şerbetin çekmesi için bekletelim. Daha sonra dilimlerin üzerinden tekrar bir kestim. Ve üzerlerini çekilmiş Antep fıstığı ile süsleyelim. Ve hazır baklavalık yufka kullandığımız için yapımı çok pratik, lezzeti harika. Laz böreği tatlımız servis için hazır. Bakın gördüğünüz gibi hem görsel olarak hem lezzet olarak harika oldu. Videoda da gördüğünüz gibi dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, harika bir lezzet. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.